Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bebe yünüm var. Bununla güzel, yapımı kolay bir model başlayacağız. Hep birlikte ilmeklerimizi çıkartalım. Birinci ilmeğimi şu şekilde aldım. Devamında şöyle. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları olması gerekiyor. Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 5 ilmek ekliyoruz. Evet bakın. 6 ilmek bir model için, 6 ilmek bir model için, en sonuna da şimdi 5 ilmek ekliyorum. Evet, sonunda 5 ilmek ekledim. Şimdi birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Evet, 2-3 sıra şöyle incecik bir lastik hazırladım. Bunun üzerine modelimizi kuralım. Model 6 sıradan oluşuyor. Birinci modeli 6 sıra tamamladıktan sonra ikinci modelde de kaydırarak yine 6 sıra yapacağız. Model birinci sıra ön yüzündeyim modelin. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örelim. 3 ilmek ters. Daha sonra ipi kendimizden tarafa alalım. Sıradaki 3 ilmeği örmeden alalım bakın. Devamında yine 3 ters ilmek örelim. İpi kendimizden tarafa alıp 3 ilmek örmeden alalım. 3 ilmek tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 3 ilmek düz. Bunları düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düzden sonra şu örmeden aldığımız 3 ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpi kendimizden tarafa alalım. Bu 3 ilmeği yine örmeden sağ şişimize aktaralım. Bakın şöyle. Devamındaki 3 ilmeği düz örelim. Örmeden aldığımız 3 ilmeği yine örmeden alalım. İp kendimizden tarafta. Sıra sonunda 3 düz ilmek. Kenar ilmeğini de düz ördüm ve ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle bakın. Üçüncü sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmeği düz ördüm. Bakın şuradaki 3 ilmeği düz ördüm. Buradaki 3 ilmeğe geldim. Şu ipi atlattığımız yere. Bunun bir tanesini de düz ördüm. Toplamda kenar ilmeğinden sonra 400 ilmek ördüm. Ortadaki ilmeğe geldim. Bu ipi aldım. Sol şişime aktardım. Sıradaki ilmekle beraber şu şekilde bakın 2 tane oldu. İkisini bir aldım. Düz örerek kestim. Aralarda 5 düz ilmeğimiz olacak. Sıra sonu ve sıra başında 4 düz, aralarda 5 düz. Ortadaki ilmeğe kadar 5 düz ilmek ördüm.
Bu ipimi aldım. Sol şişime taktım. Sıradaki ilmekle beraber ikisini bir alarak düz ördüm. Sıra sonunda 4 düz. Aralarda 5, sıra sonu ve sıra başında 4 düz ilmekle sıramızı tamamlayalım. 6. sıra arka yüzündeyim. Birinci modelin son sırası. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örelim. Sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Videoları da atlatarak izlemezseniz bütün detayları da kaçırmamış olursunuz ve daha kolaylıkla modeli çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi modeli kaydırarak kuracağız. Yani ikinci model kurulumunda kaydıracağım. Şimdi hep birlikte yapıyoruz. İkinci kez modeli kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeği şimdi örmeden alıyorum. Bakın birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeği örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği ters ördüm. 2, 3. 3 ilmek tersten sonra ipi kendimden taraf aldım. 3 ilmek örmeden aldım. Şöyle. Devamındaki 3 ilmeği ters ördüm. Son kalan 3 ilmeği de yine örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci model kurulumunun. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Düzleri düz öreceğiz. Örmeden aldığımız 3 ilmeği yine örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın yine bu 3 ilmeği örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Devamındaki 3 ilmeği de düz örüyorum. 1, 2, 3. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek örmeden aldım yine. 3 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğini düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi o ipi bağlayınca model tam kendini gösterecek. Üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım yine. Bakın şuradaki ip olan 3 ilmeğe geldik baştan. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane ördüm sadece. Bu ipimi aldım. Sol şişime taktım. Sıradaki ilmekle beraber ikisini bir düz ördüm. Daha sonra aralarda burada 5 düzümüz var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Yine ortadaki ilmeğe geldim bakın. Bunu aldım. Sol şişime taktım. Sıradaki ilmekle beraber topladım. Düz ördüm. Devamında yine 5 düz ilmek. Beş.
ortadaki ilmeğe geldim. İpimi aldım buradan, sol şişime aktardım ve ikisini bir toplayarak düz ördüm. Sıra sonunda bir düz. Daha sonra kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Bakın, sıra başında bir düz, sıra sonunda bir düz. Aralarda 5 düz. Altıncı sıra, arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Modeli kaydırarak ikinci kez kurmuş olduk. Model hep böyle devam edecek. Şimdi sıradaki modelde birinci modeli nasıl kurduysak aynı o şekilde yapacağız. Yani model hep bu bir ve ikinci modelin tekrarından oluşacak. Güzel kabartmalı bir model. Evet, 6. sırayı da tamamladım. İkinci modeli de kurduk. Şimdi 3. model kurulumunda burada yaptığımız gibi 3 ters 3 ilmek örmeden alacağız. 3 ters 3 ilmek örmeden alacağız. O şekilde devam edeceğiz. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz bu modeli. Bir parçada daha önce ördüm. Burada da bakın hazır lastik uyguladım. Burada birkaç sıra haroşa lastik yapmıştım. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Hangi lastik hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu lastiğin yapımı da arka yüzünde hem tersler hem düzler örülüyor. Ön yüzünde düzleri örmeden alıyoruz. Tersleri ters olarak örüyoruz. Gayet kolay ve güzel. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, hırkalarında, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanılabilir. Atkı bere yapabilirsiniz. Hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.